Sessizlik en sert çığlıklardan bile daha yüksek bir ses çıkarır ve eğer bir ilişkide sürekli kendini açıklamak zorunda kalıyorsan, muhtemelen orada aşk değil, bir savaş vardır. Bir ormanda yürüdüğünüzü hayal edin. Etrafınız kuş sesleri, yaprak hışırtıları, hayatın doğal ritmiyle dolu. Sonra bir anda kendi kendinize, "Burası gerçekten de bir orman mı acaba?" diye soruyorsunuz. Ağaçlara dokunup, "Bunlar gerçek mi?" diye kontrol ediyorsunuz. Çünkü yanınızdaki kişi size sürekli, "Burada ağaç falan yok. Sen hayal görüyorsun." diyor. Çok saçma gelebilir belki ama işte toksik bir ilişkide yaşananlar da aşağı yukarı böyledir. Gerçekliğinizin sürekli sorgulanması, varlığınızın sürekli mahkeme salonunda yargılanması. Ben Mustafa Çay. Bugün neden bazı ilişkilerde sürekli kendinizi savunur halde olduğunuzu, neden sözlerinizin sürekli çarpıtıldığını ve en önemlisi gerçek sevginin nasıl bir şey olduğunu bambaşka gözlerle keşfedeceğiz. Sağlıklı bir ilişki, birlikte güzel bir bahçe yetiştirmek gibidir. İki insan ellerine kürek alır, toprağı hazırlar ve tohum ekerler. Bazen yağmur yağar, bazen kuraklık olur. Fakat her iki tarafta o bahçeyi birlikte büyütmek için oradadır. Bu çiçek solmuş, onu nasıl canlandırabiliriz diye konuşulur. Suçlama değil, çözüm vardır. Toksik bir ilişki ise sürekli bir mahkeme salonu gibidir ve siz daima sanık sandalyesinde oturan kişi olursunuz. Her söylediğiniz bir kanıt olarak aleyhinize kullanılır. Her duygunuz sorgulanır. Neden böyle hissettiğini kanıtla. Bunu düşünmeye hakkın yok. Senin bu tepkin mantıksız gibi sözler duyarsınız. Ve en acısı da siz kendinizi savunurken hakim, savcı ve avukat hep aynı kişidir. Bu mahkemede asla beraat edemezsiniz. Çünkü karar zaten çok önceden verilmiştir. Suçlusunuzdur. Peki bu salona ne zaman girdik? Çoğu zaman farkına bile varmadan. Şu klasik kaynar suya atılan kurbağa hikayesini biliyorsunuz değil mi? Efsaneye göre bir kurbağayı kaynar suya atarsanız acıyı anında hisseder ve dışarı fırlar. Ama onu ılık suya koyup ateşi yavaşça açarsanız sıcaklık artışını fark etmeden kaynar ve ölür. Toksik ilişkiler de böyle başlar. İlişkinin ilk günlerinde su ılıktır. Hatta sıcaktır bile. Altın çağ dediğimiz dönemdir bu. Karşınızdaki kişi size bir yıldız gibi davranır. Sen benim kutup yıldızımsın. Sensiz kaybolurum ben der. Sizi gökyüzüne yerleştirir. Her sözünüz değerlidir. Her fikriniz dahiyane, her davranışınız olağanüstüdür. Fakat bu hayranlık aslında bir yatırımdır. Sizi yukarı çıkarırken düşüş mesafesini uzatmak içindir. Sonra su ısınmaya başlar. İlk küçük eleştiri gelir. Bugün biraz yorgun görünüyorsun. Eskiden daha enerjiktin. Hayırdır? Siz bunu önemsemezsiniz. Belki gerçekten de yorgunsunuzdur. Sonra bu elbise sana hiç yakışmamış. Sen eskiden daha zevkli biriydin. Yine suyu test edersiniz. Belki yine haklıdır. Gerçekten kötü seçmişimdir. Sıcaklık daha da artmaya devam eder sonra. Sen neden hep böyle tepki veriyorsun? Çocukken de mi böyleydin sen? Artık sadece bugünkü davranışınız değil, geçmişiniz, kimliğiniz de sorgulanır. Ve siz hala suyun içindesiniz. Derken kaynama noktasına yaklaşılır. Senin için birini sevmek çok zor. Şükretsene senin yanında olduğuma. İşte o anda deriniz kavrulmaya başlamıştır. Ama artık fırlamak için enerjiniz yoktur. Çünkü şu soruyu sormaya başlamışsınızdır. Acaba sorun bende mi? Narsisistik bir ilişkideyseniz gördüğünüz aynalar çarpıktır. Karşınızdaki kişi sizi hangi açıdan görmek istiyorsa o aynayı önünüze getirir. Kızgın olduğunuzda, "Bak ne kadar da sinirlisin. Hep bana aşırı tepki veriyorsun." Haklı bir talebiniz olduğunda, "Sen çok küçük şeylerle uğraşıyorsun. Ben sana bunları hiç yaşatıyor muyum?" Mutlu olduğunuzda bile, "Senin bu halini görmek ne kadar güzel. Genelde sen çok gergin olursun." Ve en tehlikelisi, kendinizi savunduğunuzda size sürekli savunma modunda olduğunuzun gösterilmesidir. "Bak, gördün mü? Yine kendini savunuyorsun. Demek ki bir suçluluk hissi var içinde." Bu gerçekten de bir tuzaktır. Savunmak suçlanmaktır. Susmak kabullenmektir. İki seçenek de sizin kaybetmenizdir. Gerçek ve sağlıklı bir ilişkide ise pürüzsüz bir aynadır karşınızdaki. Sizi olduğunuz gibi görür ve kabul eder.
Bugün kızgınsın. Anlıyorum. Ne oldu der. Sizi çarpıtmadan, büyütmeden, küçültmeden olduğunuz gibi görür. Hiç bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizi düşünün. Dili bilmiyorsunuz ama yanınızda bir rehber var. Merak etme diyor. Ben senin için buradayım. Siz merhaba, bu çok güzel diyorsunuz. O karşınızdakine bambaşka bir şey söylüyor. Fark etmiyorsunuz çünkü o dili bilmiyorsunuz. Sonra insanlar size tuhaf tuhaf bakmaya başlıyor. Ben ne dedim ki diye sorduğunuzda rehberiniz ama sen çok kaba konuşuyorsun. Onlar da sana kırıldı diyor. Siz şaşırıyorsunuz. Ben mi? Ama ben sadece güzel bir şeyler söyledim, selam verdim diyorsunuz. Toksik bir ilişkide karşınızdaki kişi manipülatif bir çevirmendir burada olduğu gibi. Sizin söylediklerinizi başkalarına farklı çevirir ve sonra size dönüp bak herkes senden rahatsız. Sen farkında değilsin ama insanları kırıyorsun der. Sizin sözleriniz onların filtrelerinden geçince bambaşka bir anlam kazanır. Daha da kötüsü kendi söylediklerini de çevirirler. Sen hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun der ve bunu ben öyle söylemedim. Sadece daha dikkatli olman gerektiğini söyledim diye çevirirler. Ve siz kendi dilinizdeki kelimelerden bile şüphe etmeye başlarsınız. Belki merhaba gerçekten de kaba bir sözcüktür. Belki de ben bu dili yanlış biliyorumdur. İşte tuzak budur. Kendi gerçekliğinizin sorgusuz sualsiz çarpıtılması. Sağlıklı bir ilişkide iki insan aynı dili konuşur. Bazen yanlış anlaşılırız elbette ama o zaman da şöyle olur. Ben şunu anladım, sen öyle mi söylemek istedin? Hayır canım, ben şunu kastetmiştim. Tamam anladım, çok teşekkür ederim ve biter. Çünkü amaç anlaşmaktır, manipüle etmek değil. Bir ilişkiye başlarken her insanın bir seyahat çantası vardır. İçinde geçmiş yaraları, travmaları, korkuları vardır. Bu normaldir. Hepimiz bir bavulla geliriz dünyaya. Fakat sağlıklı bir ilişkide iki insan kendi çantasını taşır. Bazen yol çok yorucudur. O zaman yardım ederiz. Biraz senin bavulunu tutayım. Dinlen deriz. Ama sürekli değil. Toksik bir ilişkide ise karşınızdaki kişi kendi bavulunu sizin sırtınıza yükler ve der ki, beni seviyorsan bunu taşımak zorundasın. Ben çok yorgunum. Benim geçmişim çok ağır. Siz de kabul edersiniz. Çünkü seviyorsunuzdur. Sonra o sizin bavulunuzu da alır, sırtınıza koyar. Şimdi iki bavul da sizin sırtınıza yüklenmiştir. Sonra bir de hayali bavullar çıkarır. Anneannemin yaşadıkları yüzünden böyleyim ben. Atalarımdan devraldığım çok fazla şey var üzerimde taşıdığım. Beni anlamalısın. Böylece bir bavul daha eklenir. Herkes bana haksızlık etti. Bir bavul daha. Ve bir bakmışsınız sırtınızdaki bu yüklerden dolayı kambur olmuşsunuz. Ve o ellerini arkasına bağlayıp yanınızda yürürken niye bu kadar ağır adımlarla yürüyorsun? Daha hızlı olamaz mısın diye sitem ediyor size. Kendi bavulunuzu koymak istediğinizde sen çok bencilsin. Hep kendini düşünüyorsun ama o sizin için hiçbir şey yapmıyor. Sadece siz onun için her şeyi yapıyorsunuz ve buna karşılıklı ilişki deniyor. Gerçek bir ilişki eşit sorumluluk gerektirir. Bu defa ben senin bavulunu taşıyayım, bir sonraki sefer sen benimkini taşı diyebilmektir. Ve asla biri diğerinin üzerine tüm yükü bindirip bak ne kadar zayıfsın, kaldıramıyorsun bile demez. Boks maçlarında hakem vardır, kurallar vardır, roundlar vardır. Birisi yere düşerse geri sayım başlar. Belli bir süre sonra maç durur. Bazı noktalar yasaktır. Kasık, ense, kör noktalar gibi. Çünkü amaç rakibi öldürmek değil, maç yapmaktır. Sağlıklı bir ilişkide de tartışma kuralları vardır. Çiftler kavga edebilir. Bu normaldir. Fakat yasak bölgeler vardır. Örneğin geçmiş yaraları kullanmak, aile üzerinden saldırmak, kimliği ve değerleri hedef almak gibi. Bu kurallara saygı gösterilir. Çünkü amaç onu yenmek değil, çözüme ulaşmaktır. Toksik bir ilişkide ise hakem ya da kurallar yoktur ve karşınızdaki kişi ringe gizli bir demir çubuk sokar. Maç başlar. Siz ellerinizle dövüşürken o demir sopayı çıkarır ve en zayıf noktanıza vurur. Siz ama bu kurallara aykırı dersiniz. O ne kuralı? Maç budur işte. Dayanamıyorsan çık ringden diye karşılık verir. Her insanın bir radyo frekansı vardır. Bazılarının frekansı net bir müzik çalar. Pop, alaturka, türkü ne olursa olsun ama nettir. Siz ona bağlandığınızda
Ne dinlediğinizi bilirsiniz. Kanalı açarsınız ve şarkı akar. Sözler anlaşılır, ritim tutarlıdır. Narsisistik bir kişinin frekansı ise sürekli statik gürültülüdür. Bir an müzik gelir, sonra çatırtı. Sonra farklı bir müzik, sonra çaresizlik, sessizlik, ardından bir çığlık sesi. Siz sürekli düğmeyi çevirirsiniz. Belki şu açıdan tutarsam, belki burada durursam sinyal düzelir diye düşünür durursunuz. Saatlerce, aylarca, yıllarca o düğmeyi çevirirsiniz. Kulağınız gürültüye o kadar alışır ki gerçek bir müzik duyduğunuzda bu size tuhaf gelir, yabancı gelir ve sonra korkunç bir şey olur. Siz artık sadece gürültü dinleyen biri haline gelirsiniz. Biri size berrak bir melodi sunduğunda bu fazla düzgün, bir sorun olmalı diye düşünürsünüz. Çünkü beyniniz kaos normal, huzur şüpheli diye kodlanmıştır. İyileşme öncelikle o radyoyu kapatmakla başlar. Sessizliğe alışmakla. Sonra çok yavaşça başka kanalları da dinlemeyi denersiniz. Ve bir gün birinin size berrak, anlaşılır, güzel bir şarkı çaldığını duyduğunuzda şunu fark edersiniz. Demek ki bozuk olan radyo değilmiş. O kanal bozukmuş. Bir bahçıvan toprağı sever, çiçekleri sular, onlara özen gösterir. Ama her bitkinin de kendi doğasına saygı duyar. Gülü zambak yapmaya çalışmaz. Kaktüsü her gün sulamaz. Her bitkinin kendi ihtiyacı vardır ve bahçıvan bunu bilir ve kabul eder. Toksik bir ilişkideki biri ise kontrol mühendisidir. Sizi bir yapay bitki gibi görür. Sen çok doğalsın. Seni şekillendirelim der. Yapraklarınızı istediği yere döndürür. Renginizi istediği tona boyar. Siz ama ben böyle büyüyemem dersiniz ve o da sorun senin büyüme şeklinde. Ben seni düzeltiyorum zaten diye karşılık verir. Ve en acısı da siz ona ben susuz kalıyorum. Beni sula dediğinizde size ama sen çok bencilsin. Sürekli benden bir şeyler istiyorsun. Bak diğer bitkiler hiç şikayet etmiyor. Ama diğer bitkiler plastiktir. Gerçek sevgi bahçıvanlık yapmaktır. Sen bir orkide misin? Tamam, sana özel bir nemli ortam lazım. Sen bir kaktüs müsün? Seni çok sulamamalıyım. Karşınızdaki insan sizi değiştirmeye değil, sizin en iyi versiyonunuz olmanıza yardım eder. Hayatınızı bir tiyatro oyunu gibi düşünün. Siz başroldesiniz. Etrafınızdaki insanlar kimi zaman yardımcı oyuncu, kimi zaman misafir oyuncu. Fakat siz hikayenin ana kahramanısınız. Sevinçleriniz, acılarınız, başarılarınız hepsi size ait. Narsistik bir ilişkiye girdiğinizde sahnede garip bir şey olur. Siz hala başrolde olduğunuzu sanıyorsunuz ama ışıklar yavaşça karşınızdaki kişiye doğru kayıyor. Sizin replikleriniz kesiliyor. Onun monologları uzuyor. Bir bakmışsınız bir anda figüran olmuşsunuz. Bir acınızı paylaştığınızda bence bu o kadar da önemli değil. Bak benim başıma daha önce şu gelmişti diyerek spotları kendine çekiyor. Sonunda siz kendinizi anlatamaz hale geliyorsunuz. Çünkü her cümlenizin ortasında spotlar ona doğru kayıyor. Ve daha da kötüsü siz artık kendi hikayenize seyirci olmuşsunuz. Acaba bu benim hayatım mı yoksa onun sahnesindeki dekorun bir parçası mı diye düşünüyorsunuz. Çünkü her şey, tüm dünya onun etrafında dönüyor. Gerçek bir ilişkide iki başrol vardır. Bazen senin hikayendir sahnede oynanan, bazen benimki. Işıklar adil şekilde paylaşılır. Bugün senin günün, anlat denir ve gerçekten dinlenir. Yarın benim günümdür ve sen dinlersin. Eşit saygı, eşit zaman, eşit ilgi. İlişkilerde duygusal sözleşmeler vardır. Söylenmez ama anlaşılır. Ben senin zor zamanında yanında olurum. Sen de benimkinde. Ben seni olduğun gibi kabul ederim, sen de beni. Hata yaptığımda özür dilerim, sen de dilersin. Toksik bir ilişkide ise size bir sözleşme sunulur. Fakat o kağıt boş bir senettir. Altına imza attığınızda o istediği miktarı yazar, istediği şartı ekler. Siz ama ben böyle bir şeyi kabul etmedim dersiniz ve o da işte imzan burada. Artık çok geç diye yanıt verir. İlişkinin başında ben seni özgür bırakırım, sınırlamam demiş olabilir. Siz de buna inandınız. Ama 6 ay sonra arkadaşlarınla dışarı çıkman benim canımı sıkıyor. Eğer beni seviyorsan bundan vazgeçersin diyor. Siz ama sen bana seni özgür bırakırım diyordun. Evet özgürlük var ama eğer beni seviyorsan taviz vereceksin diye yanıt veriyor.
Artık senet değişmiş, yeni şartlar eklenmiştir. Ve siz de kendi ellerinizle imzaladığınız için artık borca girmiş sayılırsınız. Gerçek bir ilişkide ise sözleşme şeffaftır. Benim ihtiyacım bu, senin ihtiyacın şu. Bunu karşılayabilir miyiz? Değişiklik olacaksa birlikte oturup yeni bir anlaşma yaparız. Tek taraflı maddeler eklemeyiz. Peki nasıl çıkılır bu döngüden? İlk adım aynaya bakmaktır. Gerçek aynaya. Ve kendi gözlerinize bakıp şunu söylemektir. Belki de sorun bende değil. Belki bu ilişki hasta. Bu cümle bir yangın alarmıdır. Korkutucudur. Çünkü eğer o ilişki hastaysa sizin verdiğiniz yıllar, emekler, gözyaşları boşa gitmiş sayılır. Ve insan beyni batık maliyeti kaldıramaz. Şimdiye kadar dayanmışım. Belki biraz daha dayanırsam düzelir der. Fakat bir binada yangın varsa ama bu binayı yapmak yıllarımızı almışsa şimdi çıkarsam her şeyi heba ederim diye kendi kendinize kızarsınız ama içeride kalmak zararı çok daha büyütmek demektir. İkinci adım destek aramaktır. Bir arkadaşla, bir terapistle, bir topluluk grubuyla. Çünkü yıllarca size sorun sende denmiştir. Şimdi size hayır sen anormal bir duruma bile normal tepkiler veriyorsun diyecek birilerine ihtiyacınız var. Üçüncü adım boş takvimdir. Narsisistik bir ilişki vaktinizi tüketir. Hep bir dram, hep bir sorun, hep bir acil durum vardır. Siz onunla meşgul olurken kendi hayatınızı yaşamayı unutursunuz ve sonra bir boşluk hissedersiniz. Ne yapacağım şimdi diye düşünmeye başlarsınız. Peki ne istersiniz? Uzun zamandır ilk defa zamanınız yalnızca size kaldığında gerçekten ne istersiniz? İyileşme bir kelebeğin doğumuna benzer. Bir tırtıl kozanın içinde dönüşür. Dışarıdan bakan biri için o artık bir şey değildir ama içeride hücreler yeniden düzenlenir. Yeni bir yaşam filizlenir. Siz de çıktığınızda bir süre ben kimim diye sorabilirsiniz. Çünkü belki de yıllarca birinin olmasını istediğiniz biri olmak için uğraştınız. Ama şimdi ne istediğinizi bulmaya başlayacaksınız. Küçük sorularla başlayın. Hangi müziği dinlediğimde tekrar kalp atışlarımı hissediyorum? Hangi yemekleri seviyorum? Hangi arkadaşlarımın yanında kendimi gerçekten güvende hissediyorum? Bu sorular benliğinizin tuğlalarıdır. Her cevap yeni bir temel atar. Ve bir gün, bir sabah uyanır, kahvenizi yapar, bir müzik açar ve şunu hissedersiniz. Saf bir huzur. Bu huzur savaşılarak kazanılmış olan türdendir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Gerçek aşk sürekli açıklama, savunma ya da kendinizi küçültmenizi istemez. Gerçek aşk sessizliğin konuştuğu bir yerdir. Birbirinize bakar ve anlaşırsınız. Sözler gerekmez. Çünkü güven vardır. Ama eğer sürekli bir mahkemedeyseniz, kelimelerinizi tartan bir teraziye takılıyorsanız, her cümleniz sürekli ben öyle demedim diye açıklanmak zorunda kalıyorsa, orada aşk yoktur. Orada bir savaş vardır ve siz kaybetmeye mahkum edilmiş bir asker gibisinizdir. Bu yüzden bayrağı yere bırakın. Savaştan çıkın ve kendi topraklarınıza dönün. Çünkü hayat onu zehirli bir sevgiye harcamak için çok kısa.